Merhaba arkadaşlar. Evet, yepyeni bir sezon başlıyor. Yani umarız başlıyor. Pandemi bize izin verirse çok güzel yarışlar koşacağız. Bu sene geçen seneden biraz daha güzel olacak. Çünkü organizatörler daha hazırlıklı, biz daha hazırlıklıyız. Kendimizi nasıl koruyabileceğimizi çok iyi biliyoruz. O yüzden bu sene biraz daha keyifli geçecek gibi. Şimdi size Türkiye'deki 10 tane harika yarış hakkında kısa bilgiler vereceğim. Evet, bu yarışlar hepsi tek tek hedef yarışı olabilecek yarışlar. Ki bazıları benim hedef yarışımdı. Hatta bir tanesi biraz sonra söyleyeceğim ilk yarış benim koşuya başladığım ilk yarıştı. Şimdi diyeceksiniz, ben koşuya ilk defa başladım ya da bisiklete ilk defa başladım, hemen yarış koşulur mu? Evet, koşulur. Ben bunları şöyle görüyorum. Özellikle bu yarışlar arkadaşlar, Türkiye'nin en güzel yerlerini bizim için 2 saat 3 saat kapatıyorlar ve biz orada çok rahat bir şekilde koşup bisiklete binebiliyoruz ya da yüzebiliyoruz. Normal şartlarda yapamayacağımız şeyleri orada yapabiliyoruz arkadaşlar. Biraz da bu şekilde görebilirsiniz bu yarışları. Çünkü bu yarışlarda önemli olan birinci olmak değil, orada olmak, o havayı solumak arkadaşlar. Bu videoyu yapmamın en büyük nedenlerinden biri de arkadaşlar, bu yarışların bazıları geçen sene yapılamadı maalesef. Ama biz bu yarışları çok özledik. Şimdi bu videoda benim daha önce koştuğum ve koşarken çektiğim görüntülerle beraber bu yarışları biraz hatırlayalım dedim. Aynı zamanda bu yarışların hepsine asladurma.com'daki yarış takviminden de ulaşabilirsiniz. Yani bu 12 yarışın dışında daha bir sürü yarış var arkadaşlar. İnşallah hepsini bu sene çok rahat bir şekilde yapacağız. Hadi şimdi şu listeye bir bakalım. Asla durma, yüreğinin götürdüğü yere git. Asla durma, kalbinin götürdüğü yere git. Asla durma, yüreğinin götürdüğü yere git. Ve ilk yarışımız Ranatolia. 7 Mart'ta koşulacak olan bu yarış arkadaşlar Türkiye'nin en büyük ikinci maratonu. Ve maratonun yanında arkadaşlar burada 10K ve 21K parkurları da mevcut. Ve ben geçen sene zaten burada 21K koşmuştum ve pandemiden etkilenmeyen tek yarış bu olabilir geçen sene için. Bu arada bu yarış benim ilk yarışımdı. Yani hayatımda göğüs numarası taktığım ve katıldığım ilk yarıştı. 2015 yılında burada ben maraton koşmuştum. Evet, ilk yarış için biraz uzun bir mesafe ama burada maraton koşmuştum ve 3.59'da koşmuştum. Bu parkur genel olarak düz bir parkur. O yüzden de çok tercih edilen bir parkur ve Antalya'da Mart ayında koşmak gerçekten serin bir etki yaratıyor. Organizasyondan gelen son haberlere göre de 7 Mart'ta bu yarış yapılacak gibi gözüküyor. Tabii pandemi kurallarıyla. Bakalım o kurallar nasıl olacak? Belki çok yakında bununla ilgili bir canlı yayın falan da yapabiliriz. Ve ikinci yarışımızda ne kolay İstanbul Yarım Maratonu. Türkiye'nin en güzel yarım maratonlarından biri. Tüm tarihi Yarımada'yı koşuyoruz burada. Geçen sene pandemi kurallarıyla yapılan ilk yarışlardan biriydi ve pandemi kuralları gerçekten burada çok güzel uygulandı. Evet, bu sene parkurda ufak da bir değişiklik yapmışlar. Böyle 6. kilometrede falan sizi Galata Köprüsü'ne sokuyor ve oradan geri getiriyor. Bu açıkçası bir koşucu olarak ben çok beğenmedim bunu. Yani boşu boşuna orada dönemeçler katmışlar ama tabii fotoğraf güzelliği ve organizasyonun güzelliği açısından böyle değişik bir şey olmuş. Evet, bu yarışla ilgili ufak bir detay arkadaşlar. 22 Şubat son kayıt tarihi. Evet, 4 Nisan'da yarış ama biraz erken yapmışlar son kayıtı. Muhtemelen pandemiden dolayı böyle bir durum var. O yüzden kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Ve gelelim 3. yarışımıza. Gelibolu Triatlonu. Mayıs'ın son haftası falan olabilir. Daha net olarak tarihi belli değil bu yarışın. Ama gerçekten efsane bir yarış. Federasyonun düzenleyeceği bir yarış. Yani atalarımızın kan döktüğü yerde biz ter döküyoruz burada. Türkiye'nin gerçekten en anlamlı parkuru arkadaşlar. Orta mesafe, olimpik mesafe ve sprint mesafede kıyasıya mücadele verdiğimiz bir yarış. Bolca tırmanışlı Avrupa'nın en zor parkurlarından biri ama yolların güzelliği, manzaranın güzelliği o zorlukları gerçekten unutturuyor arkadaşlar. Bu yarış ileriki zamanlarda gerçekten yurt dışından da çok talep görecek bir yarış bence. Eğer triatlonla ilgileniyorsanız bu yarışı kesinlikle kaçırmayın. 4. yarışımızda bir ultra maraton. İznik Ultra. Bu sene 6-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan bu yarış Türkiye'nin ilk ultra maratonlarından arkadaşlar. Ve bu yarış benim de ilk ultra maratonumdu. 2016 yılında burada 50 kilometre koşmuştum ki şu anda o parkur 55 kilometre. Yarış İznik Gölü'nün çevresinde geçiyor ve zaten 160 kilometrelik parkuru İznik çevresini tamamen dönüyor. Ve Türkiye'nin en bilinen ultramaratonlarından biri bu. İlk defa patika koşmayı da planlıyorsanız arkadaşlar size uygun bir sürü mesafe seçenekleri de mevcut bu yarışta. Ve 5. yarışımızda arkadaşlar Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel açık deniz yüzme yarışlarından biri. Samsun Boğaziçi yüzme yarışı. Bu yine benim ilk yüzme yarışımdı.
Bu yarışta İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçiyorsunuz arkadaşlar. Yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da başlıyor. Yani 2. köprünün hemen dibinde başlıyor. Ve 2. köprünün altından geçerek Kuruçeşme'de bitiyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir baktığınız zaman biraz uzun gibi gözükebilir. Yaklaşık 6,5 kilometre falan bir parkuru var. Ama akıntıyı falan aldığınız zaman 1 saatte falan bitiyor. Bu yarışın başvuru tarihi 3 Şubat'la 15 Nisan arasında arkadaşlar. Başvuruyorsunuz, sonra bir seçmeye giriyorsunuz. Bu seçmeler havuzda 800 metrelik derecenize göre yapılıyor arkadaşlar. Orada kategorinize göre sıralamaya giriyorsunuz. Belli bir kısmı yarışa girmeye hak kazanıyor. Onun için antrenmanlara şimdiden başlayın. Çünkü bu yarış gerçekten çok harika bir yarış. Özellikle böyle köprünün altından geçerken, hep üstünden geçeceğiniz o 2. köprünün altından geçerken o zifir karanlık efsane bir şey. Yani sadece orası için bile gezilebilir ve zaten böyle bir anda boğaza 2000 kişi 3000 kişi giriyor. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir yarış. Eğer yüzmeyle ilgileniyorsanız bu yarışı mutlaka kaçırmayın. Ve 6. yarışımız Salomon Kapadokya Ultra Trail. Türkiye'nin en iyi yarışlarından biri. Bakın, en iyi ultra maratonlarından biri demiyorum. En iyi yarışlarından biri. Geçen sene maalesef bunu yapamamıştık. Ama onun yerine orada bir koşmuştuk. Öyle bir rekor denemesi yapmıştık. Ama bu sene inşallah bu yarışı koşacağız. Benim de en zevk alarak koştuğum parkurlardan biri bunlar. 38'de 2 kere koştum. 63 kilometrede bir kere koştum ve bu sene de muhtemelen 63'ü tekrar koşacağım. Patika koşuyorsanız mutlaka bu yarışı koşmanız lazım. Çünkü bu yarışa yurt dışından çok talep var. Yani yurt dışından bile nerelerden gelen insanlar var buraya. Katılımın yaklaşık %50'si yabancılardan oluşuyor arkadaşlar. Kapadokya'nın bu eşsiz manzarasında koşmak gerçekten harika. Demin de dediğim gibi, eğer ultramaraton koşuyorsanız bu yarış kesinlikle kaçmaz. Ve 7. yarışımızda bir bisiklet yarışı. Bir Gran Fondo. Türkiye'nin en büyük Gran Fondo'su Çeşme Gran Fondo. Evet, bu listeye şu anda bir tane bisiklet yarışı girdi maalesef. Onun dışında mesela Marmaris'te vardı ya da ne bileyim Antalya'da vardı ama bu sene onlar olmayacak. Ve düzenli olarak yapılan bir yarış olduğu için o yüzden Çeşme'yi bu sene koydum. Geçen sene maalesef burada da yarışamamıştık ama bu sene inşallah burada çok güzel bir bisiklet yarışı yapacağız. Burada yaklaşık 1500 kişi falan oluyor. Ve demin de dediğim gibi Türkiye'nin en güzel parkurlarından birinde 3 saat boyunca trafiğe kapalı bir alanda bisiklet sürmenin zevkini gelin burada yaşayın arkadaşlar. Yani Çeşme'nin harika doğasında herkesin çok rahat sürüş yapabileceği harika bir parkur. Evet, bazı yerler soğuk asfalt, çok keyifli olmuyor ama her bisiklet severin kaçırmaması gereken harika bir yarış arkadaşlar. Ve 8. yarışımızda Türkiye'nin en büyük yarışı. İstanbul Maratonu. 2 kıtada birden koşabileceğimiz dünyadaki tek yarış olabilir. Hatta geçen sene köprüden 2 kere geçme fırsatımız oldu arkadaşlar. Ama tabii parkur Antalya'ya göre biraz zorlayıcı olmuştu. Yarış zamanı yaklaştığında parkur biraz daha kesinleşir. Çünkü geçen sene pandemiden dolayı öyle bir karar alınmıştı. Bakalım bu sene de aynı parkurda mı koşacağız? Henüz net değil. İstanbul'da koşmak gerçekten harika arkadaşlar. Özellikle de böyle 2000 kişi, 3000 kişi hep beraber aynı hedefe doğru koştuğunuzda bambaşka duygular oluyor. Mutlaka bu maratonu da kaçırmayın arkadaşlar. Geçen sene sadece maraton parkuru açılmıştı. Bakalım belki bu sene daha kısa mesafelerde açılır. Onlara da bakacağız, hep beraber göreceğiz. 9. yarışımız. Ironman Türkiye 70.3. Antalya'da Belek'te yapılan bu harika yarış 2005 yılından beri yapılıyor arkadaşlar. Ve ben ilk senesinde yarışmıştım ve benim de zaten ilk half Ironman'imdi. Bu yarış düz bir yarış. Yani parkur gerçekten kolay bir parkur. Özellikle ilk half Ironman'ini yapacak olanlar için 10 numara 5 yıldız bir parkur arkadaşlar. Yurt dışında şimdi half Ironman yapmak biraz daha zor. Hem pandemi koşullarından dolayı hem de Euro'nun böyle yükselmesi biraz sıkıntı yaratabiliyor. Geçen sene bu yarışı biz pandemi koşullarında yaptık ve 10 numara 5 yıldız diye. Tüm önlemler alınmıştı ve yani o ve yarıştan sonrası bile harikaydı. Hayatınızda ilk defa bir half Ironman koşmak istiyorsanız bu yarış tam size göre. Kasım ayında muhtemelen ben de bu yarışta olacağım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet, 10. yarışımızda İDA Ultra. Türkiye'nin yine en güzel ultra maratonlarından biri. Kaz Dağları'nın harika coğrafyasında harika bir ultra maraton. 4 mesafeden oluşan bu yarışta ben en son geçen sene 66 kilometrelik etabı koşmuştum ve yaş grubumda 3. olmuştum. Ve gerçekten keyif alarak koştuğum bir yarış arkadaşlar. Sezonun da son yarışlarından biri olduğu için yani ultramaraton koşuyorsanız burayı da mutlaka kaçırmayın. Ülkemizde gerçekten çok güzel yarışlar var. Bu yarışların hepsini asladurma.com'daki yarış takviminde görebilirsiniz. Belki ileriki zamanlarda da bu yarışlarla ilgili tek tek bilgiler verebilirim ya da
Belki bisiklet yarışlarıyla ilgili bir liste yaparız ya da ultramaratonlarla ilgili bir listeler yaparız. Oradaki eski görüntülerimden o yarışları da hatırlarız. Hadi bakalım, bugünlük bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşürüz.